Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tarih fonksiyonlarıyla ilgili çalışacağız. Bir yıllık dinamik bir takvim nasıl yapılır? Bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle bize lazım olan 2023'ün ilk günü, yani 01.01.2023. Gördüğünüz gibi şuraya yazdık. 1.01.2023. Bu yılbaşının olduğu gün arkadaşlar. Şimdi şuranın altına ben, dikkat edelim, haftanın günü fonksiyonunu yazıyorum. Haftanın gününün kaçıncı günü olduğunu bulacak bize. İşte yılbaşının olduğu gün haftanın birinci günüymüş. Bu fonksiyonda pazar gününe denk geliyor arkadaşlar. Şimdi bunun bileşenlerini göstermek için tekrar yazıyorum. Haftanın günü fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Bakın, seri numarası, yani bir tarihi gösteren sayı, yani bizden şunu istiyor. Döndür. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edin. Bir sayı yazılacak buraya. Eğer pazar, yani birden cumartesiye istiyorsak 1 yazacağız. Bunlara dikkat edeceğiz. Eğer pazartesinden başlayacaksak 2 yazacağız. Biz 1'i yazdık. Yazalım 1'i. Tamam dedik. 2 kez yapmış olduk. Şimdi bunu kaldırıyorum. Haftanın günü fonksiyonu bize bir tarihin haftanın kaçıncı günü olduğunu gösteriyor. Ayın birinci günüymüş. Ocak ayının 1'i. Bakın şu fonksiyonla bulduk bunu. Haftanın günü AH4-1. Yani şuraya birinci bileşenin döndürdüğü için buraya 1 yazdık. 2 yazsaydık bu 2 olurdu. Pazartesinden başlardı. Şimdi şuraya ne yaptık? Dikkat edelim arkadaşlar. Haftanın günü AH4'e B4'ü ekle. Şuraya ben bunu ayrı bir şekilde yazayım. Niçin formülü yazdığımı göstereceğim. Haftanın günü, yani şurası artı 1 dedik. Bakın 2'yi buldu. Bu 2'yi nasıl bulduk? Yani şuna şu 1'e 1 daha ekledik. Çünkü ikinci gün. Bu formülü ben yaydığım zaman buraya 31'ine kadar yaydığım zaman her hücrenin içine girip şu 1 ekle yerine 2 ekle, 3 ekle, 4 ekle, 5 ekle diye 31'e kadar gidecektim. Yani bunu ben bir döngüye sokmuş olduğum formülle yaptım ben şimdi bunu. Yani şu aşağıdaki gibi yapmadım. Bakın 1 ekle demedim burada. Burada ne dedim? Bak, haftanın günü AH4'e B4'ü ekle. B4 neresi? İşte şurası. Yani 1'i ekle. 1 zaten burada var. Şuraya geldiğimizde ne diyor? Bu göreceli başvuru olduğu için yaydığımızda bu birer birer kaydırarak yaptığı için bakın, haftanın günü AH4'e C4'ü ekle. Yani şuraya ekle. 2 ekle. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve tekrar bakın 8. güne geldiğinde haftanın 1. gününü buluyor. Yani bu fonksiyon gayet dinamik bir şekilde işliyor. Yani tekrar bize pazarı veriyor. Şu kırmızılara gelince arkadaşlar, bunlar koşullu biçimlendirmeyle yapılmış. Hani her insan ister ki haftanın cumartesi ve pazar günleri farklı renkli olsun ister. Bunu nasıl yapıyoruz? Bu fazla vaktinizi almayacağım bu konuda. Koşullu biçimlendirme arkadaşlar şu şekilde. Bakın, eşittir dedik. Koşullu biçimlendirmede bakın 4 yerine buraya 1'i girerseniz şuradan da şeyleri verirsiniz. Koyu kırmızı demiş. Biz burada bunu özel biçim dedik. Yaparken kırmızı dedik. Desen dedik. İşte desende şurayı seçmiştim ben. Tamam dediğimizde koşullu biçimlendirme ne yaptı? Birleri bu şekilde yaptı. Daha önce girdiğim için aynı şekilde tekrar aynı şeye gelmiş oldum. Aynı şekilde 7'leri de böyle yaptım. Çünkü 7'ler de cumartesi güne denk geliyor. Pazarlar 1'e, 7'ler buraya. Bu çizelgeyi aşağı doğru genişletip biz bunu dinamik bir şekilde kullanabiliriz. Mesela bir iş yerlerinde personelin devam takibi, ne bileyim işte mesaiye kalışları, mesai ücretleri gibi dinamik bir takvimimiz olursa eğer bu çok işimize yarar. Bu kendi kendine değişecektir. Şimdi şurayı sanırım anladınız.
haftanın gününe bir ekleye 31'ine kadar giderek haftanın günlerini bize birinci gün mü, ikinci gün mü, üçüncü gün mü bunları buluyor. Şimdi gelelim şuraya arkadaşlar. Burada eleman fonksiyonunu kullandık. Eleman fonksiyonu neydi? Bakalım. Tekrar girelim şuraya. Eleman. Çağırıyoruz. Bakın dizin sayısı yani hangi değer bağımsız değişkenin seçildiğini gösterir. Şimdi burayı seçtik. B5. Eğer B5 1 ise paz yaz dedik. Yani pazar anlamında. Eğer 2 ise 2'ye ne demişiz? PZRT demişiz pazartesiye. 3'e ne dedik? Sağ dedik. 4'e çağ dedik. Perşembeye per dedik. Cuma'ya cu dedik. 7'ye de cumartesiye de şu şekilde bir giriş yaptık arkadaşlar. Ve tamam dedik. Şimdi bakın hemen pazarı buldu. Çünkü hücre olarak biz buraya almıştık. Yani biz burayı AH4 yerine eğer bakın şuradaki B5 yerine bakın B5 yerine şurası yerine şurayı aldırsaydık bakın ne yazacaktı? B5 yerine B6'yı alalım. Bakın pardon B5 B6 bunu geri gelelim. Tamam yani şöyle yaptığımızda arkadaşlar zaten görüyorsunuz bakın. Hücreyi yaydığımızda bir sıkıntı yok. Eleman fonksiyonuyla buraya biz ayın birinin pazar olduğunu gösterdik. 1 yazıyorsa eğer burada pazar yazsın. 2 yazıyorsa pazartesi yazsın. 3 yazıyorsa salı. Bakın 7'ye geldiğinde cumartesi, 8'e geldiğinde tekrar haftanın biri olduğu için pazar yazılıyor. Burası bir döngüye girdi artık. Yani haftanın günü bir döngüye girdi. Şimdi bakın Ocak ayının 30 ve 31'leri haftanın ikinci günüyle üçüncü günü. Şimdi asıl sorun ikinci sayfaya geçtiğimizde Şubat ayını nasıl yapacağız? Arkadaşlar Şubat ayını şuraya elle yazdık. Haftanın günlerini bulduracağız şimdi. Şubat ayı bazı yıllarda 28, bazı yıllarda 29 çeker. Şimdi öncelikle şurayı nasıl hallettik? Bunu anlatalım. 29'u halledeceğiz. Haftanın günü Ocak ayından AF4'e AF5 eklenecek. Ve birinci döngü döndürülecek. Şimdi Ocak ayındaki AF4 neresiydi? Bakalım. Ocak ayındaki AF bakın. Ocak ayındaki AF4'e AF5'i ekleterek bakın biri döndürdük ve dördüncü güne denk geldi. Haftanın dördüncü günü. Yani 1 pazardı, 2 pazartesi, 3 salı, 4 çarşamba. Zaten orada bakın Ocak ayında pazartesi, salı 2 ile 3 olmuştu. Sıra 4'e gelmişti. Bu 4'ü de bu şekilde buraya buldurduk. Çarşambaya denk geldi. Aynı şekilde buraya haftanın gününe birer birer bir öncekini ekleye ekleye bakın gittik. Bakın AF4'e AF5 ekle 1 dedik. Buradaki amacımız şu arkadaşlar. Bir yıl 365 gün oluyor ya. Yani biz ay ay değil de hep gün gün ilave ettik. 31'e 1 ekledik 32 oldu. 32'ye 1 ekledik 33 oldu. 33'e 1 ekleyeceğiz 34 olacak. Yılın 34. gününün haftanın hangi günü olduğunu bulmamızı sağlayacak bu. 5. gün oluyormuş bakın şurası. Şu formüle göre. Şimdi geldik buraya. Bakın buraya kadar çalıştı. Bakın burada da formül var arkadaşlar. Burasının boş olduğuna bakmayın. Bunun sebebini anlatacağım şimdi. Şimdi Şubat ayları 4 yılda bir 29 olur. Hangi yıllarda 29 olur? Bunlara artık yıl denir. Çünkü bir yıl 365 gün değildir. 365 gün 6 saattir. Yani 6 saat fazlalık vardır. Bu 6 saat fazlalıklar
her 4 yılda bir 24 saate tamamlar. Yani 24 saatte bir gün demektir. O halde her 4 yılda bir Şubat ayını 28 yerine 1 ekleyerek 29 yapıyoruz. Bunlara artık yıl denir. Artık yılları bulmanın kolay yolu şudur. Mevcut yılı 4'e böldüğünüzde kalansız bölebiliyorsanız, yani küsuratlı bir sayı çıkmıyorsa o artık yıldır. Mesela 0 tarihinden başlayınca 4 tarihi artık bir yıldır. 8, 12 bu şekilde gider. Mesela 2000 yılı artık bir yıldır. 4'e rahatlıkla bölünebilir. 500 çıkar sonuç. 2004 artık yıldır. 2008, 2012, 2016, 2020 artık yıldır. Ama 2023 artık yıl değildir. Çünkü 2024 artık yıl olacak. 2023'ü 4'e böldüğünüzde küsuratlı çıkacak. Bunu hesaplattırıyoruz önce bakın şurada. Ne yaptık bakın. AH 3 bölü 4. AH 3 burası arkadaşlar. Yani 2023. Şimdi bu 2023'ü 4'e böldürdük. Sonuç ne çıktı? 505 tam %75. Bu demek ki artık yıl olamaz. Ama ben bunun formülüyle şurada dinamik bir hale getirmem lazım. O halde bir hesap yaptırmam lazım. Şimdi şurada da ben aşağı yuvarla yaptım. Yani şu 505,75'i aşağı yuvarlatarak tam sayı yaptım yani buraya. 505 oldu. Şimdi ikisi arasındaki farka bakarak Excel bir karar verecek. Yani 29'a bir işlem yapalım mı, yapmayalım mı? Artık yıl mı, değil mi? Buraya geldik. Şimdi bakın. Eğer AH5 eşitse AH4'e, yani şurası, burası buraya eşitse dedik. Bakın. Formüle dikkat edelim. Buraya eşitse haftanın günü ve şu formülü işlet dedik. Aksi takdirde burayı boş bırak dedik. Yani artık yıl değildir. Bakın bu da zaten boş bırakmış. Eğer şurası 2024 olsaydı, bakın o boş olan yer dolacak. 2024. Bakın gördünüz mü? İşte oldu. Hemen 24'ünü çarşamba yaptı. Şu 2023 tekrar düzeltelim. 2023 boş kaldı. Şimdi arkadaşlar buraya kadar anladınız. Mart ayını aynı mantıkla yapabilirsiniz. Ben buraya bir şey yapmadım. Yani ne yapacaksınız Mart ayında? Şu tabloyu şu şekilde oraya ilave ettiğinizde şuralarda değişiklikler yapacaksınız. Yani eğer fonksiyonu kullanacaksınız. Mart ayında eğer şu 29 olan yer boş ise haftanın günü şu şekilde olsun şeklinde şu formülleri zaten görmüştünüz. Buraları düzenleyerek. Eğer burası boş değilse buraya ekleme yaparak gitsin. Ama unutmayın bakın yılın 1. gününden 365. gününe kadar bakın ay düşünmeyin. Yani yılın mesela 78. gününün de haftanın bir günü var. Haftanın hangi güne denk geldiğini bulduruyoruz. Sonra buna eleman fonksiyonuyla isimler verdiriyoruz. Daha sonra bu çizelgeleri istediğimiz gibi ne yapabiliriz? Büyütebiliriz. Aşağı doğru indirebiliriz. Kenarlıklar koyabiliriz. Buralara çeşitli işimize yarayacak olan çalışmalarımız için gerekli isimleri yazabiliriz. Devam takip çizelgeleri oluşturabiliriz. Yani bir yıllık dinamik bir takvim oluşturmuş olduk. Gelecek yıl geldiğinde de siz buradaki şu takvimi değiştirdiğinizde buna aynı şekilde devam edebilirsiniz. Buraları koşullu biçimlendirmelerle yine aynı şekilde düzenleyebilirsiniz. Bu artık tamamen sizin tasarımınıza ve yeteneğinize kalmış bir şey. Önemli olan biz bugün haftanın günün fonksiyonunun ne işe yaradığını ve bununla bir yıllık takvimi dinamik bir şekilde nasıl yapabileceğimizi göstermeye çalıştık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.